Merhaba koçlar, gökyüzü gündemine hoş geldiniz. Gökyüzü gündemimizde 30 Mayıs'taki Merkür ve Güneş'in kavuşumu olacak. 30 Mayıs'ta Merkür Güneş'in kalbinde yer alacak ve bu da önemli bir enerji geçişi yaratacak. Güneş ve Merkür'ün İkizler Burcu'nda kavuşumu zihin açıklığı, iletişimde hız ve esneklik, fikirlerde yenilikçi bir yaklaşım getirebilir. Koç burcunun 3. evinde gerçekleşecek bu kavuşum, özellikle iletişim, eğitim, öğrenme, yakın çevre ve günlük etkileşimlerle ilgili önemli gelişmeleri işaret eder. Koç burcu için bu astrolojik gösterge zihinsel yaratıcılığın zirveye ulaşacağı, parlak fikirlerin ortaya çıkaracağı bir dönem olacaktır. İletişimde güçlü bir dönemden bahsediyoruz. Koç burcu için bu kavuşum kelimelerin gücünü fark edeceğiniz, başkalarına ilham verebileceğiniz bir zamanı işaret eder. Özellikle yazılı ve sözlü iletişimde etkili olabilirsiniz. Yeni projeler veya fikirler için iletişim kurarken kendinizi güçlü bir şekilde ifade edebilirsiniz. Bu kavuşum Koç burcunun yakın çevresi, kardeşleri, komşuları ve günlük aktiviteleriyle olan ilişkilerini aydınlatır. Yeni bilgiler edinebilir, yakın çevrenizle daha derinlemesine sohbetler yapabilirsiniz. Bu süreç kişisel gelişiminiz için çok öğretici de olabilir. Bu dönem Koç burcunun öğrenmeye olan ilgisini artırabilir, eğitimle ilgili fırsatlar çıkabilir, yeni beceriler öğrenmek veya daha fazla bilgi edinmek için ideal bir zaman olabilir. İkizlerin enerjisi burada hızlı ve esnek bir öğrenme sürecini kolaylaştıracaktır. Zihinsel aktivitelerde yüksek bir enerjiyle dolacaksınız. Problem çözme yeteneğiniz güçlenebilir ve yaratıcı fikirler geliştirmek için harika bir zaman olabilir. Ancak dikkatli olmanız gereken nokta hızlı düşünme ve aksiyon alma isteğinizin sizi aceleci davranmaya itmesidir. Sabırlı olmanızda fayda var. Koç burcu yenilikçi fikirlerini hayata geçirebilir, ancak dikkat etmesi gereken bir başka nokta hızlı kararlar almak yerine derinlemesine düşünmek olabilir. Bu yüzden bu enerji altında hızlı düşünceler ve hızlı kararlar cazip olsa da uzun vadeli sonuçları dikkate almak önemli olacak. Özetle bu kavuşum Koç burcu için zihinsel parlaklık, iletişimde güçlü etkiler ve öğrenme süreçlerinde olumlu bir dönem anlamına geliyor. Kısa vadeli projelerde başarı elde edebilirken uzun vadeli planlarda dikkatli olmak faydalı olabilir. Verimli bir süreç geçirmenizi dilerim. Merhaba boğalar, gökyüzü gündemine hoş geldiniz. Gökyüzü gündemimizde 30 Mayıs'taki Güneş-Merkür kavuşumu var. Bu güçlü kavuşum Boğa burcunun 2. evinde gerçekleşiyor. 2. ev maddi kaynaklar, kişisel değerler, özgüven, para yönetimi ve sahip olunan varlıklarla ilgilidir. Merkür'ün Güneş'in kalbinde olması bu konularla ilgili bilgilerin aydınlanmasını, farkındalık kazanmayı ve önemli kararlar almayı gerektirebilir. Finansal konular ön planda olacak. Bu dönem maddi konular, gelir kaynakları, finansal düzenlemeler açısından önemli olabilir. Gelir elde etme yollarınızı gözden geçirebilir, yeni kazanç fırsatlarıyla karşılaşabilirsiniz. Eğer uzun süredir bir finansal planlama yapıyorsanız şimdi doğru adımları atmak için güçlü bir sezgiye sahip olabilirsiniz. Güneş-Merkür kavuşumu kendinize olan güveninizi artırabilir, kendi değerinizi ve yeteneklerinizi daha iyi fark edebilirsiniz. Bu farkındalık kariyer ve kişisel gelişim alanında yeni fırsatları değerlendirmenize yardımcı olabilir. Maddi konularla ilgili akıllı ve stratejik hamleler yapmak için uygun bir zaman, yatırımlar, birikimler veya harcamalarınızı gözden geçirebilir, daha sağlam bir finansal plan oluşturabilirsiniz. Ancak acele kararlar vermemeye dikkat edin, her fırsatı detaylıca analiz etmek önemli olacaktır. Bu dönem yeni iş teklifleri, ek gelir kaynakları veya yaratıcı para kazanma yollarını keşfetmenize yardımcı olabilir. Eğer kendi işinizi yapıyorsanız yeni projeler veya ticari anlaşmalar gündeme gelebilir. Güneş-Merkür kavuşumu kendi değerlerinizi ve fikirlerinizi başkalarına net bir şekilde ifade etme konusunda size cesaret verebilir. Özellikle iş görüşmeleri, maaş pazarlıkları veya maddi konularla ilgili toplantılar için harika bir zaman olabilir. Maddi konularla ilgili fazla hızlı kararlar almamak, uzun vadeli düşünmek önemli olacaktır. Bu konulara dikkat edin. Gideriniz ve gelirleriniz arasında denge kurmaya çalışın.
Aşırı harcamalardan kaçının. Sahip olduklarınıza fazla bağlı kalmak yerine esnek olmayı öğrenmek, yeni fırsatlara açık olmak faydalı olabilir. Boğa burçları için finansal aydınlanma, kazanç fırsatları ve kişisel değer farkındalığı ön planda olacak bu dönemde. Mantıklı ve stratejik düşünerek maddi refahınızı güçlendirebilir ve kendinizi daha güvende hissedebilirsiniz. Verimli bir süreç geçirmenizi dilerim. İkizler gökyüzü gündemine hoş geldiniz. Gökyüzü gündemimizde 30 Mayıs'taki Güneş-Merkür kavuşumu var. Bu kavuşlar İkizler Burcu'nda gerçekleşecek. En güçlü etkilerden birini de sizin üzerinizde olacak. Güneş'in ve Merkür'ün birleşimi zihinsel netlik, iletişim gücü, kişisel farkındalık ve kendinizi ifade etme konularında büyük bir aydınlanma getirecektir. Kendinizi ifade etme gücünüz artıyor. İkizler Burcu zaten iletişim becerileriyle öne çıkan bir burçtur. Ancak bu kavuşum sayesinde kendinizi daha net, özgüvenli ve etkileyici bir şekilde ifade edebilirsiniz. Düşünceleriniz berraklaşacak, konuşmalarınız daha akıcı olacak ve çevrenizdeki insanları kolayca etkileyebileceksiniz. Kendi kimliğiniz, hedefleriniz ve yaşam yolunuz hakkında önemli farkındalıklar yaşayabilirsiniz. Hayatınızla ilgili bazı önemli kararlar alabilirsiniz. Kim olduğunuzu ve ne istediğinizi daha iyi anlayabilirsiniz. Zihniniz inanılmaz derecede aktif olacak. Yeni projeler, yaratıcı fikirler ve parlak çözümler üretebilirsiniz. Eğer yazı yazıyor, konuşma yapıyor veya eğitimle ilgili bir alanda çalışıyorsanız bu dönem sizin için çok verimli geçebilir. Kendi imajınızla ilgili değişiklikler yapma isteğiniz artabilir. Saç stilinizi değiştirebilir, gardırobunuzu yenileyebilir ya da fiziksel görünümünüzle ilgili farklı kararlar alabilirsiniz. Kendinizi daha özgüvenli ve enerjik hissetmek için bu değişiklikler iyi gelebilir. İnsanlarla olan iletişiminizde net, doğrudan ve dürüst bir tavır sergileyebilirsiniz. Duygularınızı ve düşüncelerinizi gizlemek yerine açıkça ifade etme eğiliminde olabilirsiniz. Bu da hem aşk hem de arkadaşlık ilişkilerinde önemli gelişmeler yaşanmasına neden olabilir. Aşırı hızlı düşünmek ve konuşmak bazı yanlış anlaşılmalara neden olabilir. Söylediklerinize dikkat edin. Çok fazla fikir üretmek güzel olsa da bunları organize etmek ve gerçekten uygulamak için sabırlı olmalısınız. Ego çatışmalarına girmemeye dikkat edin. Başkalarını da dinlemek önemli olacaktır. İkizler burçları için zihinsel açıklık, kendini ifade etme gücü ve kişisel farkındalık ön planda olacak bu süreçte. Özgüveniniz artarken hayatınızla ilgili önemli kararlar alabilir, etkili konuşmalar yapabilir, kendinizi her zamankinden daha iyi hissedebilirsiniz. Verimli bir süreç geçirmenizi dilerim. Yengeçler gökyüzü gündemimize hoş geldiniz. Gökyüzü gündemimizde Güneş-Merkür kavuşumu var. 30 Mayıs'ta gerçekleşecek olan. Bu kavuşumda Yengeç Burcu'nun 12. evinde gerçekleşiyor. 12. ev bilinçaltı, rüyalar, içsel farkındalık, spiritüel konular, gizli bilgiler, gizli düşmanlıklar ve kapanışlarla ilgilidir. Bu nedenle Yengeç burçları için içsel bir aydınlanma, ruhsal farkındalık ve geçmişle hesaplaşma süreci başlayabilir. Güneş ve Merkür'ün İkizler Burcu'nda kavuşması, zihin derinliklerine inmenize, bilinçaltınızdaki gizli kalmış, saklı kalmış bazı gerçekleri fark etmenize neden olabilir. Rüyalarınız çok anlamlı hale gelebilir ve sezgileriniz güçlenebilir. Meditasyon, içe dönüş, ruhsal çalışmalar, terapiler için harika bir dönem. 12. ev aynı zamanda gizli olayları, saklanan bilgileri de temsil eder. Bu kavuşum sizden gizlenen bazı gerçeklerin açığa çıkmasını sağlayabilir. Bir kişinin gerçek niyetini öğrenebilir ya da geçmişte göz ardı ettiğiniz bir gerçeği fark edebilirsiniz. Hayatınızda kapanması gereken bazı döngüler olabilir. Bu kavuşum geçmişle barışmanıza ve bazı konuları zihinsel olarak bitirmenize yardımcı olabilir. Affetmek, bırakmak ve geçmişin yüklerinden arınmak için ideal bir zaman. Bilinçaltınız yoğun şekilde çalıştığı için zaman zaman yorulmuş veya enerjiniz düşmüş hissedebilirsiniz. Çok fazla düşünmek uykusuzluğa neden olabilir. Bu yüzden kendinize zihinsel dinlenme fırsatları tanımalısınız. Bu dönemde sezgileriniz oldukça keskin olacaktır. Rüyalarınız sizi yönlendiren mesajlar içerebilir.
Eğer rüya yorumlarına ilgi duyuyorsanız bu dönemde gördüğünüz rüyaları detaylıca inceleyebilirsiniz. Ayrıca ruhsal gelişiminizi destekleyen çalışmalar yapmak için de harika bir zaman. Zihinsel ve duygusal olarak kendinizi izole etme isteğiniz olabilir ancak bunu aşırıya kaçırmamalısınız. Negatif düşünceler veya geçmişle ilgili takıntılara kapılmamaya çalışın. Uyku düzeninize dikkat edin. Zihninizi dinlendirecek aktiviteler yapın. Yengeç burçları için içsel keşif, bilinçaltı aydınlanması ve ruhsal farkındalık bu dönemde ön planda olacak. Bu süreç kendinizi anlamanız, geçmişi geride bırakmanız ve içsel huzura ulaşmanız için önemli bir dönem olabilir. Sezgilerinize güvenin, rüyalarınıza dikkate alın ve ruhsal olarak güçlenmeye odaklanın. Verimli bir süreç geçirmenizi dilerim. Merhaba aslanlar, gökyüzü gündemine hoş geldiniz. Gökyüzü gündemimizde 30 Mayıs'taki Güneş-Merkür kavuşumu var. Bu kavuşum Aslan Burcu'nun 11. evinde gerçekleşiyor. 11. ev sosyal çevre, arkadaşlıklar, topluluklar, hayaller, hedefler ve geleceğe dair planlarla ilgilidir. Bu nedenle Aslan Burçları için sosyal hayatın hareketlendiği, yeni bağlantıların kurulduğu ve geleceğe dair önemli kararların alındığı bir dönem olacaktır. Güneş ve Merkür'ün bu evde kavuşması sosyal çevrenizle olan iletişiminizi güçlendirebilir, yeni insanlarla tanışabilir, arkadaş gruplarınızda önemli konuşmalar yapabilir veya sosyal bir projeye katılabilirsiniz. Eğer bir topluluk içinde yer alıyorsanız liderlik veya sözcülük rolü üstlenebilirsiniz. 11. ev aynı zamanda geleceğe yönelik büyük planlarla ilgilidir. Eğer üzerinde düşündüğünüz bir proje veya gerçekleştirmek istediğiniz bir hayaliniz varsa şimdi bunu başkalarıyla paylaşmak ve destek almak için harika bir dönemdesiniz. Fikirleriniz çevreniz tarafından daha çok ilgi görebilir. Merkür'ün etkisiyle sosyal medya, internet projeleri, dijital iletişim alanlarında aktif olabilirsiniz. Belki yeni bir dijital projeye başlayabilir, bir sosyal medya platformunda daha fazla görünür olabilirsiniz. Online etkinliklere veya gruplara katılmak için de harika bir zaman. Arkadaşlardan gelen haberler ve yeni fırsatlar bu süreçte arkadaşlarınızdan önemli haberler alabilirsiniz. Bazıları sizin için yeni kapılar açabilir veya sizi farklı fırsatlarla tanıştırabilir. Bir arkadaşınızın önerisi veya bağlantısı sayesinde iş, kariyer ve özel hayatınızda güzel gelişmeler yaşanabilir. 11. ev uzun vadeli hedefleri ve hayalleri yönettiği için bu dönemde geleceğe dair planlarınızı netleştirmek için zihinsel bir berraklık kazanabilirsiniz. Kendinize gerçekten ne istiyorum diye sorabilir ve buna yönelik planlar yapabilirsiniz. Sosyal çevrede fazla konuşkan olmak veya düşünmeden bir şeyler paylaşmak bazı yanlış anlaşılmalara neden olabilir. Arkadaş çevrenizdeki iletişimde fazla ego savaşlarına girmemeye özen gösterin. Gelecek planlarınızı oluştururken fazla yüzeysel veya hızlı kararlar almamaya çalışın. Uzun vadeli düşünün. Aslan burçları için bu süreç sosyal hayatın canlandığı, yeni insanlarla tanıştıkları ve geleceğe dair önemli kararlar aldıkları bir dönem olacak. Bağlantılarınızı güçlendirin, fikirlerinizi paylaşın ve yeni projelere açık olun. Özellikle sosyal medya ve dijital platformlarda görünür olmak size büyük fırsatlar getirebilir. Verimli bir süreç geçirmenizi dilerim. Merhaba Başaklar, gökyüzü gündemimize hoş geldiniz. Gökyüzü gündemimizde 30 Mayıs'taki Güneş-Merkür kavuşumu var. Bu kavuşum Başak Burcu'nun 10. evinde gerçekleşiyor. 10. ev kariyer, toplumsal statü, başarı, otorite figürleri ve uzun vadeli hedeflerle ilgilidir. Bu nedenle Başak Burçları için iş, kariyer, mesleki başarı ve toplum içindeki duruşları ile ilgili önemli gelişmeler yaşanabilir. Güneş ve Merkür'ün 10. evde kavuşması kariyerinizde dikkat çekici bir dönem yaşayabileceğinizi gösteriyor. İş hayatında yeni projeler, yeni konuşmalar, önemli iş görüşmeleri veya terfi fırsatları gündeme gelebilir. Eğer iş arıyorsanız bu dönemde güçlü bir bağlantı kurabilir veya önemli bir teklif alabilirsiniz. Patronlar, yöneticiler ve iş hayatındaki güçlü kişilerle önemli toplantılar veya görüşmeler yapabilirsiniz. Kendinizi ifade etme şekliniz, nasıl bir izlenim bıraktığınız çok önemli olacak. Eğer kendi işinizi yapıyorsanız markanızı veya çalışmalarınızı tanıtmak için de harika bir zaman.
Kariyerinizle ilgili uzun vadeli bir plan yapabilirsiniz. Hangi yöne gitmek istediğinizi daha net görebilir, geleceğinizle ilgili mantıklı kararlar alabilirsiniz. Eğer iş değiştirmeyi düşünüyorsanız bu dönem plan yapma ve araştırma açısından son derece uygun. Güneşin etkisiyle toplum içindeki yeriniz daha fazla ön plana çıkabilir, adınız duyulabilir, yetenekleriniz fark edilebilir ve profesyonel çevreniz sizi daha iyi tanıyabilir. Eğer bir meslek dalında uzmanlaşmak istiyorsanız bu süreçte kendinizi göstermek için fırsatlar yakalayabilirsiniz. Kendini işini yapan Başak Burçları için bu kavuşum yeni müşteriler kazanmak, işlerini duyurmak, reklam yapmak veya profesyonel bağlantılar kurmak açısından son derece destekleyici, stratejik hamleler yaparak işinizi büyütebilirsiniz. İş ortamında iletişim konusunda fazla eleştirel ve detaycı davranmamaya dikkat edin. Çünkü bazı kişiler sizin profesyonelliğinizi yanlış anlayabilir. Kariyerinizle ilgili kararlar alırken uzun vadeli düşünün ve sabırlı olun. Üstlerle olan görüşmelerde fazla mükemmeliyetçi ya da detaycı davranarak kendinizi fazla yormayın. Bu süreç Başak Burçları için kariyer, mesleki başarı ve toplumdaki statülerini belirleyen önemli bir dönem olacaktır. İş hayatınızda büyük fırsatlar yakalayabilir, önemli insanlarla iletişim kurabilir ve geleceğe dair stratejik kararlar alabilirsiniz. Bu dönemde kendinizi iyi ifade edin, planla hareket edin ve kariyerinizde parlamaya hazırlanın. Verimli bir süreç geçirmenizi dilerim. Merhaba teraziler, gökyüzü gündemimize hoş geldiniz. Gökyüzü gündemimizde 30 Mayıs'taki Güneş-Merkür kavuşumu var. Bu kavuşum terazi burçlarının 9. evinde gerçekleşiyor. 9. ev seyahatler, yüksek öğrenim, akademik konular, hukuki meseleler, inançlar, dünya görüşü ve yeni ufuklar keşfetme ile ilgilidir. Bu nedenle terazi burçları için yeni bilgiler edinme, farklı bakış açıları kazanma ve hayatın geniş perspektifinden düşünme zamanı olacaktır. Güneş ve Merkür'ün 9. evde kavuşması zihinsel olarak büyüme ve genişleme fırsatları sunacaktır. Hayata dair düşünceleriniz değişebilir, yeni felsefeler keşfedebilir veya inanç sistemlerinizi gözden geçirebilirsiniz. Bu süreçte size ilham verecek kişilerle de tanışabilirsiniz. Eğer öğrenciyseniz veya akademik bir alanda çalışıyorsanız bu kavuşum bilgi edinme, öğrenme ve eğitimle ilgili fırsatları ön plana çıkaracaktır. Yeni bir kursa katılabilir, akademik bir başarı elde edebilir veya bir konuda derinlemesine araştırmalar yapabilirsiniz. 9. ev aynı zamanda uzak yerlere yapılan seyahatleri ve uluslararası konuları da yönetir. Bu dönemde yurt dışı bağlantılı işler, vize veya göçmenlikle ilgili süreçler, akademik değişim programları veya yabancılarla ilişkiler gündeme gelebilir. Ayrıca yeni bir seyahat planı yapabilir veya uzun zamandır düşündüğünüz bir yolculuğa çıkma kararı alabilirsiniz. Eğer devam eden bir hukuki süreciniz veya resmi süreciniz varsa bu dönemde konu netlik kazanabilir. Bir dava, mahkeme veya yasal bir mesele varsa önemli belgelerle ilgilenmeniz gerekebilir. Bu konularda hızlı gelişmeler yaşanabilir ve önemli bir karar alabilirsiniz. Felsefi ve spiritüel konulara ilginiz artabilir, kendi hayat görüşünüzü sorgulayabilir, farklı inanç sistemlerini araştırabilir veya kişisel gelişimle ilgili yeni bir yolculuğa çıkabilirsiniz. Bu dönemde kitap okumak, seminerlere katılmak veya entelektüel sohbetler yapmak size çok iyi gelebilir. Çok fazla bilgiyle karşılaşabilirsiniz bu dönemde, ancak bunları mantıklı bir şekilde süzgeçten geçirerek değerlendirmelisiniz. Yeni bir şey öğrenme, farklı bakış açıları geliştirme konusunda esnek olun, aşırı inatçı olmamaya dikkat edin. Seyahat planları yaparken detayları iyi kontrol edin, belgeler, vize gibi konularda dikkatli olun. Terazi burçları için bu süreç öğrenme, keşfetme ve genişleme dönemini başlatıyor. Yeni bilgiler, akademik gelişmeler, seyahat fırsatları ve dünya görüşünü genişleten deneyimler bu süreçte önemli olacaktır. Zihninizi açın, yeni fırsatlara açık olun ve hayatın sunduğu farklı perspektifleri keşfetmeye hazır olun. Verimli bir süreç geçirmenizi dilerim. Merhaba akrepler, gökyüzü gündemimize hoş geldiniz. Gökyüzü gündemimizde 30 Mayıs'taki Güneş-Merkür kavuşumu var. Bu kavuşum Akrep Burcu'nun 8. evinde gerçekleşiyor. 8. ev derin dönüşümler, krizler, finansal ortaklıklar,
miras, borç, krediler, ruhsal konular ve gizemli bilgilerle ilgilidir. Bu nedenle akrep burçları için içsel dönüşüm, finansal konularla ilgili gelişmeler, psikolojik farkındalıkların arttığı bir dönem olabilir. 8. ev başkalarından gelen parayı da yönettiği için krediler, borçlar, miras, sigorta veya ortak finansal yatırımlarla ilgili önemli gelişmelerin yaşanmasına neden olabilir. Bir borcun kapatılması, kredi başvurusu veya finansal bir konuda netlik kazanma ihtimali çok yüksek. Güneş'in ve Merkür'ün bu alanda kavuşması derin psikolojik analizler yapmanıza veya bilinçaltınızı keşfetmenize yardımcı olabilir. Kendi korkularınız, takıntılarınız veya içsel blokajlarınız hakkında önemli farkındalıklar yaşayabilirsiniz. Bir terapiye başlamak veya bilinçaltı çalışmaları yapmak için de mükemmel bir dönem. 8. evin gizemli doğası gereği saklı kalan bazı gerçekler açığa çıkabilir. Özellikle finansal ya da kişisel hayatınızda bilinmeyen bazı konular gün yüzüne çıkabilir. Bu süreçte sezgileriniz oldukça keskin olacak, hislerinize güvenebilirsiniz. 8. ev duygusal ve fiziksel olarak derin bağlar kurmayı temsil eder. Bu dönemde ilişkilerinizde daha yoğun duygular hissedebilir, partnerinizle daha derin bir bağ kurabilirsiniz. Ancak kıskançlık, kontrol veya manipülasyon gibi konulara dikkat etmelisiniz. Bu kavuşum içsel ve dışsal olarak sizi büyük bir dönüşüm sürecine sokabilir. Hayatınızın bir alanında tamamen yeni bir sayfa açabilirsiniz. Biten bir şeyin ardından yepyeni bir başlangıç yapmak için çok uygun bir dönem. Yalnız maddi konularda dikkatli olun. Yeni borçlar alırken iyice düşünün. Takıntılar, kıskançlık veya kontrol ihtiyacına karşı bilinçli olun. Gizli bilgileri öğrenirken duygusal olarak kendinizi fazla yıpratmaktan kaçının. Akrep burçları için bu süreç finansal düzenlemeler, ruhsal derinleşme ve dönüşüm zamanı olacak. Maddi konularla ilgili fırsatlar veya zorluklar gündeme gelebilir. İçsel olarak kendinizi keşfetmek ve korkularınızla yüzleşmek ve eskiyi bırakıp yeniyi kabul etmek için güçlü bir süreç olacak. Bu dönemi yenilenme fırsatı olarak değerlendirebilirsiniz. Verimli bir süreç geçirmenizi dilerim. Yaylar, gökyüzü gündemimize hoş geldiniz. Gökyüzü gündemimizde 30 Mayıs'taki Güneş-Merkür kavuşumu var. Bu kavuşum Yay burcunun 7. evinde gerçekleşiyor. 7. ev evlilik, ortaklıklar, uzun vadeli ilişkiler, işbirlikleri ve açık düşmanlıklarla ilgilidir. Bu nedenle Yay burçları için ilişkiler, ortaklıklar ve önemli anlaşmalar ön plana çıkacaktır. Güneş-Merkür kavuşumu partnerinizle veya hayatınızdaki önemli bireyle iletişimi güçlendirebilir. İlişkinizin yönünü belirleyecek önemli bir konuşma yapabilirsiniz. Eğer bir ilişkiniz yoksa bu dönemde hayatınıza önemli biri girebilir. Eğer uzun süredir süregelen bir ilişkiniz varsa, evlilik veya resmiyetle ilgili önemli bir gelişme olabilir. Aynı şekilde iş ortaklıkları açısından da yeni bir işbirliği kurulabilir veya mevcut ortaklıklarla ilgili önemli kararlar alınabilir. 7. ev aynı zamanda sözleşmeler, anlaşmalar ve hukuki süreçleri de yönetir. Yeni bir iş anlaşması imzalamak, bir sözleşmeyi gözden geçirmek veya hukuki bir konuyla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Eğer bir davanız veya hukuki süreciniz varsa bu dönemde hızlanabilir. 7. ev sadece romantik ilişkiler ve ortaklıklarla ilgili değildir. Aynı zamanda açık düşmanlıkları, rekabet ortamını da gösterir. Bu nedenle bazı kişilerle anlaşmazlıklar yaşayabilirsiniz. Ancak Merkür burada olduğu için sorunları konuşarak çözme şansınız yüksek. Bu dönemde insanlarla kurduğunuz iletişim çok önemli olacak. İş veya sosyal çevrenizde sizi öne çıkaracak konuşmalar yapabilirsiniz. Aynı zamanda tanınmış önemli kişilerle bağlantılar kurma fırsatı da bulabilirsiniz. Nelere dikkat etmeniz lazım? İlişkilerde fazla mantıklı ve yüzeysel konuşmalar yapmaktan kaçının. Duygularınızı da işin içine katın. İş ve ortaklık anlaşmalarında detayları dikkatlice inceleyin. Karşınızdaki kişilere gereksiz tartışmalara girmemeye özen gösterin. Yay burçları için bu süreç ilişkiler, ortaklıklar ve önemli anlaşmalar açısından ön planda olacak. Romantik ilişkilerde netleşme, iş ortaklıklarında yeni fırsatlar, hukuki süreçlerde hızlanmalar yaşanabilir. İnsanlarla kurduğunuz diyaloglar ve bu dönemde kaderinizi şekillendirebilir. Bu yüzden iletişiminize özen gösterin ve fırsatları iyi değerlendirin. Verimli bir süreç geçirmenizi dilerim.
Merhaba Oğlaklar, gökyüzü gündemimize hoş geldiniz. Gökyüzü gündemimizde 30 Mayıs'taki Güneş-Merkür kavuşumu var. Bu kavuşum Oğlak Burcu'nun 6. evinde gerçekleşiyor. 6. ev günlük rutinler, çalışma hayatı, sorumluluklar, sağlık ve genel düzenle ilgilidir. Bu nedenle Oğlak burçları için iş hayatı, çalışma ortamı, beden sağlığı ve günlük alışkanlıklar konularında önemli gelişmeler yaşanabilir. Güneş-Merkür kavuşumu iş ortamında önemli konuşmalar ve kararlar alabileceğinizi gösteriyor. Yeni projeler, iş görüşmeleri, görev değişiklikleri veya çalışma düzeninde yenilikler gündeme gelebilir. Eğer iş arıyorsanız bu dönemde iyi haberler alabilirsiniz. 6. ev günlük alışkanlıkları ve programı temsil eder. Bu dönemde hayatınızı daha verimli hale getirecek yeni düzenlemeler yapabilirsiniz. İşlerinizi daha sistemli hale getirmek, zaman yönetimini iyileştirmek ve verimliliğinizi artırmak için harika bir dönem olacaktır. Merkür'ün bu evde olması sağlığınızla ilgili daha bilinçli olmanızı sağlayabilir. Beslenme düzeninizi değiştirebilir, spora başlayabilir ya da sağlık kontrollerinizi yaptırabilirsiniz. Eğer uzun süredir ihmal ettiğiniz bir sağlık sorununuz varsa şimdi onunla ilgilenme zamanı. İş arkadaşlarınız veya yöneticilerinizle yapacağınız konuşmalar bu dönemde kritik olabilir. Yeni bir iş teklifi alabilir, iş yerinizde bir değişiklikle karşılaşabilir veya işinizle ilgili önemli bir karar alabilirsiniz. 6. ev aynı zamanda başkalarına hizmet etmeyi ve sorumlulukları da gösterir. Bu dönemde başkalarına yardımcı olabilir, sosyal sorumluluk projelerine katılabilir veya gönüllü çalışmalar yapabilirsiniz. Bu dönemde dikkat edilmesi gerekenler ise iş ortamında detaylara fazla takılmaktan kaçının, büyük resmi görmeye çalışın. Sağlık konusunda aşırı kaygılı olmaktan çok bilinçli adımlar atmaya odaklanın. Günlük yaşamda fazla yük almak yerine kendinize de zaman ayırın. Bu süreç Oğlak burçları için iş hayatı, sağlık ve günlük düzenle ilgili önemli bir dönem olacak. Daha verimli çalışmak, sağlıklı alışkanlıklar edinmek ve iş ortamında önemli kararlar almak için harika bir süreç. Kendinize iyi bakın, sağlığınızı ihmal etmeyin ve iş hayatınızdaki fırsatları akıllıca değerlendirin. Verimli bir süreç geçirmenizi dilerim. Merhaba Kovalar, gökyüzü gündemimize hoş geldiniz. Gökyüzü gündemimizde 30 Mayıs'taki Güneş-Merkür kavuşumu var. Bu kavuşum Kova burcunun 5. evinde gerçekleşiyor. 5. ev aşk, yaratıcılık, hobiler, çocuklar, eğlence, kendini ifade etme ve risk almayla ilgilidir. Bu nedenle Kova burçları için aşk hayatı, sanatsal ve yaratıcı projeler, sosyal aktiviteler ve kendini göstermekle ilgili önemli gelişmeler yaşanabilir. Güneş-Merkür kavuşumu aşk hayatınızı canlandıracak etkiler getirebilir. Yeni biriyle tanışabilir, mevcut ilişkinizde önemli konuşmalar yapabilir veya romantik konularla ilgili yeni farkındalıklar kazanabilirsiniz. Eğer uzun süredir hoşlandığınız biri varsa iletişim kurmak için harika bir zaman. 5. ev yaratıcılığı simgeler. Bu nedenle sanat, yazı, müzik, sahne sanatları veya herhangi bir yaratıcı alanda çalışıyorsanız önemli bir ilham dalgası gelebilir. Yeni projeler üretmek, kendinizi ifade etmek ve yeteneklerinizi sergilemek için harika bir süreç olacaktır. Eğer çocuk sahibiyseniz onlarla ilgili önemli gelişmeler yaşayabilirsiniz. Eğitim, aktiviteler veya çocuklarla ilgili kararlar almanız gerekebilir. Çocuk sahibi olmayı planlıyorsanız bu dönemde bu konuyla ilgili düşünceleriniz netleşebilir. 5. ev aynı zamanda eğlence, tatil ve keyifli zaman geçirmekle ilgilidir. Bu dönemde daha sosyal olabilir, arkadaşlarınızla daha fazla vakit geçirebilir veya hobilerinize daha fazla zaman ayırabilirsiniz. Hayattan keyif almayı unutmayın. 5. ev aynı zamanda şans oyunları, borsa, spekülatif yatırımlarla ilgilidir. Yeni bir yatırım fırsatı karşınıza çıkabilir ancak detayları iyi analiz etmeden büyük riskler almayın. Bu dönemde nelere dikkat edilmesi gerekiyor? Aşk hayatınızda fazla düşünmeden hareket etmek yerine hislerinizi netleştirin. Düşünce ve harcamalar, eğlence ve harcamalar konusunda aşırıya kaçmamaya dikkat edin. Yaratıcı projelerde ilham patlaması yaşasanız da planlı hareket etmeye çalışın. Bu süreç Kova burçları için aşk, yaratıcılık ve eğlence dolu bir dönem başlatıyor. Aşk hayatınızda gelişmeler, yaratıcı projelerde başarı, sosyal aktivitelerde artış yaşayabilirsiniz. Kendinizi daha özgür ifade etmek ve hayatın tadını çıkarmak için harika bir zaman dilimi. Verimli bir süreç geçirmenizi dilerim.
Balıklar, gökyüzü gündemimize hoş geldiniz. Gökyüzü gündemimizde 30 Mayıs'taki Güneş-Merkür kavuşumu var. Bu kavuşum Balık burcunun 4. evinde gerçekleşiyor. 4. ev, aile, yuva, kökler, iç huzur, geçmiş ve duygusal güvenlikle ilgilidir. Bu nedenle balık burçları için ailevi konular, ev değişiklikleri, geçmişte yüzleşme ve duygusal anlamda güven arayışını ön plana çıkaracaktır. Güneş-Merkür kavuşumu aile içi iletişimi güçlendirecektir. Aile bireyleriyle önemli konuşmalar yapabilir, geçmiş meseleleri gündeme getirebilir veya evinizle ilgili kararlar alabilirsiniz. Taşınma, ev alım satımı veya dekorasyon gibi konular gündeme gelebilir. 4. ev iç dünyamızı ve ruhsal güvenliğimizi temsil eder. Bu dönemde kendinizi daha fazla içe dönük hissedebilir, geçmişinizi sorgulayabilir veya eski anlarınızı düşünebilirsiniz. Ailevi bağları güçlendirmek ve duygusal konulara odaklanmak için çok güzel bir zaman. Evden çalışıyorsanız işinizle ilgili önemli gelişmeler olabilir. Aile bireyleriyle maddi ve iş ortaklığı gibi konular konuşulabilir. Eğer bir aile işletmesiyle ilgileniyorsanız bu dönemde yeni fikirler geliştirebilirsiniz. 4. evdeki bu kavuşum sizi geçmişteki olayları gözden geçirmeye ve köklerinizle bağlantı kurmaya yönlendirebilir. Çocukluk anıları, aile dinamikleri veya eski meseleler de gündeme gelebilir. Bu süreci kendinizi daha iyi anlamak için bir fırsat olarak değerlendirebilirsiniz. Taşınma, yer değiştirme veya ev içinde değişiklikler, yeni bir ev bulmak, taşınmak, evinizi yenilemek gibi aktiviteler için çok uygun bir zaman olabilir. Eğer uzun zamandır böyle bir planınız varsa bu dönemde önemli kararlar da alabilirsiniz. Neye dikkat etmelisiniz? Aile içi iletişimde geçmişte fazla takılı kalmamaya özen gösterin. Ev ve mülkle ilgili konularda acele etmeyin. Detaylı araştırmalar yapın. Duygusal olarak hassas olabileceğiniz için kendinize de zaman ayırın. Bu süreç balık burçları için aile, ev ve duygusal güvenlik konularında önemli bir dönem başlatıyor. Evinizle ilgili değişiklikler, aileyle yapılacak konuşmalar veya geçmişle yüzleşme gündemde olabilir. Kendinizi güvende hissetmek ve duygusal dengeyi sağlamak için iç sesinize kulak verin. Verimli bir süreç geçirmenizi dilerim.